Türkiye'de yaz aylarında milyonlarca sürücü klimasının neden yeterince soğutmadığını merak ediyor. Gaz dolumu yaptırıyorlar, para harcıyorlar ama klima hala ılık üflüyor. Sebebi gaz değil. Bu videoda size kimsenin anlatmadığı ama uygulayanların klimasını 5 kat daha etkili soğutan 14 tekniği anlatacağım. Ve bunların hiçbiri servis gerektirmiyor. Bir araç sahibinin deneyimini paylaşayım. Her yaz kliması zayıf soğutuyor diye servise gidiyordu. Her seferinde gaz az deniyordu. Gaz dolumu yaptırıyordu. 2.000 lira. Her yaz. Sonra bir tamirci gerçeği söyledi. Gazın eksiğiyle alakası yok. Klimanızı yanlış kullanıyorsunuz. Osaka'da 26 yıl Denso klima sistemleri mühendisi olarak çalışmış emekli uzman Hiroshi Yamada'nın bakım notlarına ulaştım. O notlarda Türkiye'deki sürücülerin yaptığı en yaygın klima hatalarını gördüm. Ve her hatanın çok basit bir çözümü olduğunu fark ettim. Bu videoda size klimanızı 5 kat daha etkili soğutan 14 tekniği tek tek anlatacağım. Her teknik için tam olarak ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hangi düğmeye basacaksınız, ne süre bekleyeceksiniz, neyi ayarlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. 13. adım. Arabaya binince ilk 30 saniyede camları açın. Şimdi ne yapacaksınız? Sıcak bir günde arabaya biniyorsunuz. Klimayı açmadan önce şunu yapın. Tüm camları tamamen açın. 30 saniye bekleyin. Araç hareket halinde ise 500 metre gidin. Sonra camları kapatın ve klimayı açın. Neden yapıyorsunuz? Park halinde bekleyen araçta iç sıcaklık 60 ila 80 dereceye ulaşabiliyor. Bu sıcaklıkta klima motoru çalıştırıldığında sisteme aşırı yük bindiriyor. Kompresör aşırı yükleniyor ve kabin soğumak yerine ısınmaya devam ediyor. 30 saniyede camları açarak sıcak havayı dışarı atarsınız. İç sıcaklık 40 ila 50 dereceye düşer. Klima bu noktadan çok daha hızlı soğutmaya başlar. Hiroshi Yamada'nın notlarında şu veri var. Camları açarak başlayan klimalar kapalı olanlara kıyasla %40 daha hızlı soğutuyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her sıcak havada binişin ilk 5 dakikasında sirkülasyonu açık tutun. Kabin soğuduktan sonra normal moda geçebilirsiniz. İlk 2 adımı öğrendik. Şimdi klimanın en yanlış kullanılan ayarına geliyoruz. Bu ayar yüzünden klimanızın verimliliği yarıya düşüyor. 11. adım. Klimayı maksimumda başlatmayın. Şimdi ne yapacaksınız? Arabaya bindiniz, camları açtınız, sirkülasyonu açtınız. Şimdi şunu yapın. Fan hızını maksimuma getirin ama sıcaklık ayarını doğrudan en düşüğe almayın. Önce 2 ila 3 dakika orta sıcaklıkta çalıştırın. Kompresör ısındıktan sonra sıcaklığı kademeli olarak düşürün. Neden yapıyorsunuz? Kompresör soğuk başladığında ani yük altında çalışmak zorunda kalır. Bu hem kompresörü yorar hem de sistemi dengesiz çalıştırır. Kademeli başlangıç, kompresörün düzgün çalışmasını sağlar ve klima çok daha verimli soğutmaya başlar. Hiroshi Yamada'nın notlarında şu cümle var. Klimanın maksimum soğutması için sabır gerekir. Sabırsız sürücünün kliması hiçbir zaman tam verimde çalışmaz. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her yolculukta bu kademeli başlangıç yöntemini uygulayın. 10 adım için geriye sayıma devam ediyoruz. Fan yönünü optimize ettik, şimdi klimanın en az bilinen ama kritik bakım adımına geliyoruz. Arada videoyu beğenip abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsınız. 9. adım. Polen filtresini kontrol edin ve değiştirin. Şimdi ne yapacaksınız? Torpido gözünü açın. İçindeki klipsleri veya vidaları sökün. Polen filtresini çıkarın, ışığa tutun. Gri ya da siyah renkte ise ve ışık zor geçiyorsa hemen değiştirin. Neden yapıyorsunuz? Tıkalı filtre, klimanın içeri aldığı hava miktarını kısıtlar. Az hava giriyor, kompresör aynı soğutmayı yapmak için çok daha fazla enerji harcıyor. Hem soğutma düşüyor hem de kompresör yoruluyor. Hiroshi Yamada'nın verilerine göre, tıkalı filtre, klima soğutma kapasitesini %30 ila 40 düşürüyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? 15.000 kilometrede veya yılda bir filtre değiştirin. Türkiye'nin tozlu yollarında bu süreyi 10.000 kilometreye çekin. Filtre 200 ila 400 lira. Değmez mi? 8. adım. Kondansatörü temizleyin. Şimdi ne yapacaksınız? Kaputu açın. Aracın en önünde, radyatörün hemen önünde ince kanatlı bir parça göreceksiniz. Bu kondansatör. Üzerine bakın,
Yaprak, böcek veya toz birikintisi var mı? Varsa bahçe hortumuyla düşük basınçlı su tutun. Kanatlara dik açıdan nazikçe temizleyin. Yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanmayın. Neden yapıyorsunuz? Kondansatör, klimanın ısıyı dışarı attığı yerdir. Tıkandığında ısı dışarı çıkamaz. Klima sistemi aşırı basınçla çalışmak zorunda kalır. Soğutma verimliliği ciddi ölçüde düşer. Hiroshi Yamada'nın notlarında şu cümle var. Kondansatörü kirli olan klima, tıkalı burunla nefes almaya çalışan biri gibidir. Ne sıklıkla yapacaksınız? Yılda bir bahar başında bu kontrolü yapın. 7. adım. Gaz seviyesini doğru yöntemle kontrol ettirin. Şimdi ne yapacaksınız? Servise giderken sadece gaz dolduralım demeyin. Şunu söyleyin. UV boyalı kaçak tespiti yapın, önce kaçağı bulun, sonra gerekirse gaz doldurun. Neden yapıyorsunuz? Klima sistemi kapalı bir devre. Normal şartlarda gaz hiç azalmamalı. Gaz seviyesi düşüyorsa bir yerde kaçak var demektir. Kaçağı bulmadan gaz doldurmak sorunu çözmez, sadece geciktirir. Hiroshi Yamada'nın verilerine göre yılda bir düzenli kaçak kontrolü yapılan araçlarda klima verimliliği %20 daha yüksek. Ne sıklıkla yapacaksınız? Yılda bir bu kontrolü yaptırın. 6. adım. Park ederken güneş siperliği kullanın. Şimdi ne yapacaksınız? Araç park edildiğinde ön cama güneş siperliği koyun. Arka cam içinde siperlik varsa onu da takın. Neden yapıyorsunuz? Siperliksiz park ettiğinizde araç içi 60 ila 80 dereceye çıkıyor. Siperlikle bu sıcaklık 40 ila 50 derecede kalıyor. Bu 20 ila 30 derecelik fark klimanın işini çok kolaylaştırıyor. Arabayı soğutmak için daha az zaman ve daha az enerji harcanıyor. Toyota Japonya verilerine göre güneş siperliği kullanan araçlar klimayla 2 ila 3 dakika daha hızlı istenen sıcaklığa ulaşıyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? Yaz aylarında her park edişte siperliği takın. 5. adım. Klimayı kapatmadan 3 dakika önce AC düğmesine basarak soğutmayı kapatın. Fanı açık bırakın. Seyahatin sonuna kadar böyle devam edin. Neden yapıyorsunuz? Klima aniden kapatılırsa evaporatör nemli ve soğuk kalır. Bu nem zamanla küf ve bakteri üremesi için ideal ortam oluşturur. Kötü koku buradan geliyor. Kötü kokan klima daha az tercih ediliyor ve klima daha az kullanıldıkça sisteme bakımsızlık geliyor. Fanı açık bırakmak evaporatörün kurumasını sağlıyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her yolculukta varıştan 3 ila 5 dakika önce bu adımı uygulayın. 4. adım. İti yalıtımına dikkat edin. Şimdi ne yapacaksınız? Araç camlarınıza iti yalıtımlı cam filmi uygulanmış mı kontrol edin. Yoksa kaliteli bir iti yalıtım filmi uygulatın. Neden yapıyorsunuz? Cam filmi olmayan araçta güneşin ısısı doğrudan kabin içine giriyor. Klima bu ısıyla sürekli savaşmak zorunda kalıyor. Kaliteli cam filmi güneş ısısının %60 ila 70'ini bloke ediyor. Bu klima üzerindeki yükü dramatik ölçüde azaltıyor. Hiroshi Yamada'nın notlarında şu veri var. İti yalıtımlı cam filmi olan araçlarda klima %35 daha az enerji harcıyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? Bu tek seferlik bir yatırım. 2000 ila 5000 lira arası. Ama yaz boyunca klimanın çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. 3. adım. Klimayı düzenli aralıklarla kışın da çalıştırın. Şimdi ne yapacaksınız? Telefonunuza her ay için bir hatırlatıcı kurun. Her ay en az bir kez klimayı 10 dakika çalıştırın. Hava soğuk olsa bile. Neden yapıyorsunuz? Klima kompresörünün içinde özel bir yağ var. Bu yağ contaları nemli ve esnek tutuyor. Klima uzun süre kullanılmazsa bu yağ sistemin altında birikir. Contalar kuruyup sertleşiyor. Sertleşen conta gaz kaçırıyor ve yaz geldiğinde klima soğutmuyor. Hiroshi Yamada'nın notlarında şu veri var. 4 aydan uzun süre çalıştırılmayan klima sistemlerinde gaz kaçağı riski %60 artıyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? Kışın bile ayda bir kez 10 dakika klimayı çalıştırın. 2. adım. Klima performansını termometre ile test edin. Şimdi ne yapacaksınız? Bir mutfak termometresi veya dijital termometre alın. Klimayı maksimum seviyede 5 dakika çalıştırın. Termometreyi klima çıkış ağzına tutun. 5 saniye bekleyin. Sıcaklığı okuyun. Dışarıdaki hava sıcaklığını telefon hava durumu uygulamasından bakın. 2 sayı arasındaki farkı hesaplayın. Neden yapıyorsunuz? Sağlıklı bir klima sistemi dış hava sıcaklığından en az 15 ila 20 derece daha soğuk hava üretmeli. Fark bunun altında ise sistem tam verimde çalışmıyor demektir. Bu test servise gitmeden önce sorunun olup olmadığını anlamamızı sağlar. Hiroshi Yamada'nın notlarındaki son cümle şu: klima sıcaklığını ölçmeyen sürücü sorunu sadece dayanılmaz hale geldiğinde fark eder. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her yaz başında bu testi yapın. Sonucu not edin. Yıllar içindeki değişimi takip edin. 1. adım. Evaporatörü her 2 yılda bir temizletin.
Şimdi ne yapacaksınız? Bu işlemi evde yapamazsınız ama nasıl talep edeceğinizi söyleyeyim. Servise gidince şunu söyleyin. Evaporatör temizliği istiyorum, köpük temizleyici veya buharlı yöntem kullanın. Neden yapıyorsunuz? Evaporatör klimanın en kritik parçası. Kabin içindeki sıcak havayı soğutan yer burası. Ama sürekli nemli kaldığı için küf ve bakteri üremesine en açık yer de burası. Kirli evaporatör hem kötü koku üretiyor hem soğutma kapasitesini %35 düşürüyor. Hiroshi Yamada'nın notlarında şu veri var. Düzenli evaporatör temizliği yapılan klimalar yapmayanlara kıyasla %40 daha verimli çalışıyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? 2 yılda bir bu temizliği yaptırın. Maliyet 800 ila 1500 lira. Kötü koku çözülür. Soğutma verimliliği geri gelir. İşte bu 13 adım. Camları açarak başlamak, sirkülasyon modunu kullanmak, kademeli soğutma, fan yönünü ayarlamak, polen filtresini değiştirmek, kondansatörü temizlemek, gaz kaçağını çekettirmek, güneş siperliği kullanmak, varışta AC'yi önceden kapatmak, cam filmi uygulatmak, kışında çalıştırmak, termometre testi yapmak ve evaporatörü temizletmek. Bu 13 adımın hepsini uyguladığınızda klimanız gerçekten 5 kat daha etkili soğutacak. Bugün hemen uygulayabileceğiniz 3 adım şunlar. 1. Arabaya binince camları 30 saniye açın. 2. Sirkülasyon modunu açın. 3. Polen filtrenizi kontrol edin. Bu 3 adım bugün klimanızın performansını gözle görülür şekilde artıracak. Bu videoyu izlerken kaç adımı zaten uyguladığınızı fark ettiniz? Cevabı yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Görüşmek üzere.